Merhaba. Hemen başlayalım istersen. Önümüzdeki notlara bakıyoruz da Kürtçenin Kurmancı lehçesine hızlı bir giriş gibi. Evet, temel kelimeler, telaffuz ipuçları falan var. Günlük diyaloglar da cabası. Aynen. Amacımız da bu notlardan senin için en can alıcı noktaları, hani belki ilk bakışta kaçabilecek şeyleri çıkarmak. Güzel. Nereden başlayalım? Kelimeler mi önce? Evet, ilk göze çarpanlar onlar. Mesela nav, isim demek. Mal, ev, av, su, nan da ekmek. Çok temel değil mi? Evet. Bunlarla basit cümleler de kuruluyor notlarda gördüğüm kadarıyla. Tabii mesela navete çiye yani adın ne veya işte ezdihvazem avveksim su içmek istiyorum gibi. Anladım. Selamlaşmalar da var sanırım. Olmaz mı? Rojbaş, iyi günler, şevbaş, iyi geceler. Yani iletişimin ilk adımları bunlar. Kesinlikle. Ama bence notlardaki asıl ilginç kısım telaffuz bölümü. Ha evet, orası biraz daha teknik galiba. Evet. Çünkü bazı sesler Türkçeden farklı. Mesela ç ve ş, tamam onlar aynı. Ama 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 X, Q, W ve V harfleri var. İşte orası biraz dikkat istiyor. o X sesi nasıl bir şey? Notlarda Almanca beh kelimesine benzetilmiş. Aynen öyle. Gırtlaktan gelen bir hah sesi gibi düşün. Q ise daha derinden, böyle vurgulu bir K. Bunlar Türkçe'de yok tabii. Yok, evet. O yüzden ilk başta doğru telaffuz etmek biraz uğraştırabilir. Yani notların buna vurgu yapması önemli. Sadece farklı demekle kalmıyor yani. Yok canım, anlaşılırlık için kritik diyor resmen. Mesela W sesi var, İngilizce water'daki gibi. Bir de V var, o bizim V'ye daha yakın. Arada fark var yani W ile V arasında. Tabii. Mesela hıvarin, yemek demek. Bunu normal hah ile okusan olmaz. Anladım. Yani bu sesler işin anahtarı gibi bir şey. Peki bu seslerle boğuşurken biriyle konuşmak gerekirse notlar pratik olarak ne diyor? İşte orada da çok güzel şeyler var. Mesela temel bir soru. Ev çiği. Bu ne demek? Bilmediğin bir şeyi sormak için harika. Evet, çok kullanışlı. Daha da önemlisi, hani iletişimde aksaklık olursa diye kurtarıcı ifadeler var. Min fehim ne kır. Yani anlamadım. Aynen, bu çok önemli. Ya da yardım istemek için tu dikari alikari min biki. Yani bana yardım edebilir misin? Veya karşıdaki hızlı konuşuyorsa. O da düşünülmüş. Hun dikarin hedi bi peyvin. Lütfen yavaş konuşabilir misiniz demek. Bir de tekrar ettirme var. Ji kereme huve ve dubare bikin. Harika. Yani notlar sadece kelime telaffuz değil, bildiğin iletişim stratejisi de veriyor. Kesinlikle öyle. Sadece kelime ezberletmiyor, iletişim kopmasın diye ne yapacağını da söylüyor. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elindeki bu notlar sana kurmancıya 3 temel noktadan yaklaşıyor. Birincisi kelime hazinesi, ikincisi o kritik ses farkları, özellikle hı ve kı gibi. Üçüncüsü de pratik iletişim cümleleri. Evet, anlamadığında ne diyeceğini bilmek, en az kelime bilmek kadar önemli. Spas yani teşekkürler demek bile bir başlangıçtır, değil mi? Aynen öyle. Tüm bu parçalar birleşince dilin sadece kelimelerden ibaret olmadığını görüyorsun. Sesler, anlam, iletişim hepsi bir bütün. Bu temel bilgiler daha karmaşık şeyleri anlamak için iyi bir zemin oluşturuyor o zaman. Kesinlikle sağlam bir temel bu. Peki bu kadar bilgiden sonra ufak bir deneme yapmaya ne dersin? Mesela etrafına bakıp basit cümleler kurabilirsin. İşte ev maseye bu masadır veya ev kursiye o sandalyedir gibi. İyi fikir, pratik yapmak önemli. Ve son olarak sana şunu soralım, bir dile hani sadece birkaç kelimeyle bile olsa böyle ilk adımı atmak, sence o dile, o kültüre bakışını nasıl etkiler? Güzel soru. Belki de notlarındaki deri kelimesi gibi yani kapı demek, bu öğrenme çabası da senin için yeni bir dünyaya, yeni bir anlayışa açılan bir kapı olur. Ne dersin?